Yalnız mıyız? Bu soru neredeyse insanlığın kendisi kadar eskidir. Binlerce yıldır insanlar gözlerini yıldızlara çevirdiler ve orada kendileri gibi başkaları olup olmadığını merak ettiler. Hayat bizim gibi olsun ya da olmasın, galaksimizin başka bir yerinde var mı? 1992 yılına kadar ilk dışsal gezegenin doğrulandığı zaman kendi güneş sistemimizde olanların dışında herhangi bir gezegen olup olmadığı belirsizdi. Bugün diğer yıldızların etrafında binlerce gezegen ve bir o kadar da gezegen adayı biliyoruz. Gelin bu videoda evren ve akıllı yaşam üzerine biraz konuşalım. Bilim kurgu yazarı Arthur Clarke'ın söylediğine göre iki olasılık var. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. Her ikisi de eşit derecede korkutucu. SpaceX şirketi 2018 yılının Şubat ayında uzaya bir Tesla Roadster gönderdi. Güneş etrafındaki bir yörüngeye geçmeden önce neredeyse 400 milyon kilometre gidecek ve yine de böyle aşırı bir mesafe bir bütün olarak kozmosla karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir. Astronomi söz konusu olduğunda zaman ve mesafe ölçekleri zihnimizi şaşırtıyor. En yakın komşu yıldızımız Proxima Centauri bizden 4,24 ışık yılı uzaklıkta. Bu yıldıza bir lazer ışın demeti veya radyo ya da televizyon sinyali gönderirseniz fiziğin izin verdiği en hızlı hareket eden şey saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hedefe ulaşmaya çalışacak ve muhtemelen orada yaşayabilecek herhangi bir uzaylı yaşam tarafından tespit edilebilmesi için 4 yıldan fazla sürecektir. Evren akıl almaz derecede büyük. En azından o kadar büyük ki şu anda en güçlü uzay teleskopumuz olan Hubble neredeyse 30 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksileri görebilir. Gözlemlenebilir evrenin yarıçapının ise yaklaşık 46,5 milyar ışık yılı olduğu düşünülüyor. Bu bölgede her biri ortalama 100 milyar yıldız içeren 2 trilyon galaksi olabilir. Çoğu bilim insanı evrenin başka bir yerinde var olan yaşam olasılığının iyi olabileceği konusunda hemfikir olsa da Güneş sistemimizin ötesinde gerçek zeki yaşam olma ihtimalini anlamak daha da zor. İnsanlar gece gökyüzümüzde yanıp sönen ışıkların diğer güneşleri ve dünyaları temsil ettiğini bildiği sürece hayal gücümüz bizi bu yabancı yerlere macera uçuşlarına yönlendirdi ve dünyaya dünya dışı yaşam merakını getirdi. Teleskopların icadı, Güneş sistemindeki kardeş gezegenlerimizi daha detaylı görmemizi sağlasa da uzay uçuşu, uydu teknolojisi, uzay teleskopları ve radyo astronomisindeki son gelişmeler sayesinde geçmişimize bakabildik. Astrobiyoloji, burada dünyada bildiklerimiz de dahil olmak üzere evrendeki tüm yaşamın incelenmesini kapsarken egzobiyoloji doğrudan dünya dışındaki hayata odaklanır. En temel terimlerle bize dünya üzerindeki ve yakınındaki konumumuzdan yaşamın kanıtlarını gösterebilecek yalnızca iki tür işaretçi arayabiliriz. Biyoimzalar ve teknolojik imzalar. Spektroskopik analiz yoluyla onlarca ışık yılı uzaklıkta olabilecek bir dış gezegene bakabilir ve atmosferinin olup olmadığını ve o atmosferde oksijen, karbondioksit veya metan gibi yaşamın yan ürünlerinin olup olmadığını görebiliriz. İşte bunlar biyolojik imzalardır. Teknolojik imzalar ise başka bir medeniyetin uzayın genişliğinde bilimsel ilerlemelerinin fark edilir hale geldiği bir noktaya ulaştığının işaretleridir. Bunlar diğer radyo ve lazer sinyalleri bir gezegenin atmosferindeki endüstriyel faaliyetler tarafından yaratılan kirleticiler, antimadde gibi egzotik itme biçimleri, hatta normal bir yörüngeden ziyade doğal olmayan akıllı bir şekilde hareket eden nesneler olabilir. Spektroskopi bir uygarlık tarafından metallerden yapılmış yapıları bile belirleyebilir. Nihayetinde akıllı uzaylı yaşam arayışının dayandığı şey teknolojik imzaları bulma becerimizdir. Şimdi Fermi paradoksuna bir göz atalım. 1950'de fizikçiler Enrico Fermi ve Michael Hart şu mantığı izlediler.
Samanyolu'nda kendi güneşimiz gibi milyarlarca yıldız olup ve bunların çoğu güneşimizden milyarlarca yıl daha yaşlı olduğundan ve bu yıldızlardan bazılarının dünya benzeri gezegenlere sahip olma ihtimali yüksek olduğundan ve eğer bazılarında dünyadaki gibi akıllı yaşam varsa sonra bu yaşamın bir kısmı uzay yolculuğunu ve muhtemelen yıldızlar arası uzay yolculuğunu geliştirmişse dolayısıyla mevcut teknolojimizin izin verdiği uzay yolculuğunun şu andaki yavaş hızında bile uygarlıklardan biri muhtemelen birkaç milyon yıl sonra Samanyolu'nu geçmesi gerekirdi. Tüm bunlar göz önüne alındığında Fermi paradoksu bize neden başkalarını göremedik veya duyamadık diye soruyor. Oralarda bir yerde zeki uzaylı yaşam varsa neden bizi aramaya gelmediler? O zamanlarda bu soru yepyeni bir soru değildi. Rus roket bilimcisi Konstantin Tsiolkovski, Fermi'nin yaklaşımından yaklaşık 20 yıl önce benzer bir soru ortaya atmıştı. Ancak birçok gökbilimci kimseyi bulamamamızın çok daha mantıklı bir nedeni olduğuna inanıyor. Alanın çok geniş olması. Tüm aramalarımıza rağmen kendi mahallemizin ötesine çok fazla bakmadık. 40 yıllık bir dünya dışı zeka arama emektarı olan emekli astronom Jill Tarter bir benzetme kullanmayı seviyor. Eğer yaşamı arayabileceğimiz tüm yerleri ve bunu yapabileceğimiz tüm yolları hayal ederseniz dünya okyanuslarının karşısında sadece bir bardak suyu inceledik. Onun alanındaki diğer araştırmacılar ise daha cömertçe araştırmalarımızda küçük bir yüzme havuzunu doldurduğumuzu söylüyorlar. Kardashev ölçeği en düşükten en büyük teknolojik kapasitelere kadar 3 tür medeniyet arasında ayrım yapar. Tip 1 medeniyetler. Bu toplumların kendi gezegenlerinde bulunan tüm enerjiye erişimi vardır. Dünya gezegeninde biz insanlar gezegenimizin tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanamadığımız için şu anda tip 1 uygarlığının seviyesine bile ulaşamıyoruz. Aslında astronom Carl Sagan'a göre Kardashev ölçeğinde şu anda yaklaşık 0,7 gibi bir yerdeyiz. Tip 2 medeniyetler. Tip 2 medeniyetleri kendi yıldızlarının tüm enerjisini kullanabilir. Bu mevcut teknolojimizin tamamen ötesinde ancak insanlar nasıl yapılabileceğini tahmin etmek için kendilerini maceraya attılar ve Dyson küresi gibi fikirlerle ortaya çıktılar. Bu 1960 yılında fizikçi Freeman Dyson tarafından bir küre şekline sahip olan ve bir yıldızı ve yörüngesindeki tüm gezegenleri çevreleyen ve küreyi kontrol eden toplumun bu yıldızdan gelen tüm enerjiyi toplamasına izin veren varsayımsal bir yapıdır. Tip 3 medeniyetler. Son ve en gelişmiş toplum türü güç ve teknoloji açısından diğer ikisini tamamen yok eder. Tip 3 medeniyetleri galaksilerinin enerjisini tamamen kullanabilirler. Yani daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık 100 milyar yıldızın gücünü kontrol edebilirler. Böyle bir medeniyet nasıl var olabilir? Bizimkinden 1 milyon yıl daha büyük bir medeniyet düşünün. Şimdiye kadar hayatta kalmayı başarmış olsaydı muhtemelen yıldızlar arası seyahat etme ve tüm galaksiyi kolonileştirme kapasitesine sahip bir tip 3 uygarlığı olurdu. Şimdi akıllı yaşamın %1'inin tip 3 uygarlığı olacak kadar uzun süre hayatta kaldığını hayal edin. Bu galaksimizde ve en yakın mahallede en az 1000 adet tip 3 uygarlığı olması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca bu tür medeniyetlerin etrafına yaydığı enerji dolayısıyla tespit edilmesi de çok zor olmayacaktır. Kimse bize mesaj göndermiyor ve kimse çağrılarımızı almıyor. Peki herkes nerede? Bunun için verilmiş bazı cevapları inceleyelim. Galaksinin uzak ve anlamsız bir bölümünde yaşıyoruz. Henüz başka bir türle temasa geçmediysek, o zaman bu kadar uzağa gelmekle ilgilenmiyor olabilirler. Evren karanlık ve tehlikeli bir yer. Buldukları diğer türleri yok etmeye adamış avcı medeniyetler var. Bu yüzden çoğu medeniyet bunu biliyor, sinyalleri yaymaya ve konumlarını vermemeye dikkat ediyor. Orada çok fazla aktivite var. Akıllı medeniyetler sürekli olarak birbirleriyle iletişim kuruyorlar.
Ancak teknolojimiz onları fark etmemiz için çok ilkel. Akıllı medeniyetler varlığımızın farkındadır. Ancak bizimle doğrudan etkileşime girmekle ilgilenmezler. Çünkü onlar için saf ve ilkel yaratıklarız. Hayvanat bahçesindeki, kafesteki maymunları gözlemlediğimiz gibi bizi gözlemliyorlar. Diğer akıllı türlerin varlığının farkındayız. Ancak dünya genelindeki devletler bu bilgiyi gizler. Bu komplo teorisyenlerinin sevdiği çok ünlü bir açıklamadır. İşte tüm bu cevapların gelecek yüzyıllarda medeniyetimiz tarafından araştırılması ve doğruluklarının incelenmesi gerekiyor. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.